Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve huzuru yerindedir. Bu hafta önümüzdeki bir senenin kaderi yazılacak. Buna da şahit olacağız. Fadime Birel ben. Astroloji Günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 12-18 Nisan arasındaki gökyüzü transitlerin burçlarına etkilerini paylaşacağım. Bu haftanın en önemli konusu 12 Nisan'da Koç burcunda 22 derecede gerçekleşecek yeni ay olacak. Bu tarih ve derece önümüzdeki 6 ayın bize analizini sunacak. Ayrıca 14 Nisan'da Ay Uranüs kavuşumu Satürn'e karşı koyacak. Bu da ekonomi ve para piyasalarında kritik saatleri işaret ediyor. Kritik saatler yaşanacağını da gösterecek. Mars-Jüpiter olumlu açılar içinde olması, Mars'ın Jüpiter'le, Merkür'le, Venüs'le güzel etkileşimler halinde olması, dünya genelinde iş alanlarında güzel başlangıçlar yapılacağını da işaret ediyor. Ancak Mars'ın Neptün'le ters açıda olması, dünya genelinde psikolojik baskıların iş alanlarına etkisinin fazla olduğunu da işaret ediyor. Mars'ın Neptün'le ters açıda olması iş alanlarının sıkışmış, hapsedilmiş hissinde olmasını işaret ediyor. Psikolojiyi iyi idare eden, psikolojiyi işinde daha iyi kullanan işte başarılı olur. Mars'ın Neptün'le ters olması zamanı 27 Nisan'a kadar sürecek. Bu hafta Güneş ve Merkür Koç burcunda ilerleyecek. İletişimde ateşli ve hızlı olacağız. Egolu kişilerin çevremizde daha fazla güç göstereceğine şahit olacağız. Herkes lider modunda olup birbirine hükmetme hevesinde olacak. Venüs 14 Nisan'a kadar Koç burcunda olacak. 15 Nisan'dan sonra Boğa burcuna geçecek. 10 Mayıs'a kadar da Boğa burcunda kalacak. Para piyasalarında ani hareketleri daha fazla göreceğiz. Para piyasalarında iniş çıkışlar daha fazla olacak gibi görünüyor. Yeni ayın etkisiyle birlikte dünya genelinde 6 aylık zamanda patlamalar, volkanik hareketler, yangınlar söz konusu olabilir. Özellikle bu hafta hava araçları, arabalar, uzay araçları, yollarla ilgili alanlarda kazalar çok olabilir. Önümüzdeki 6 aylık süreçte liderlerle ilgili konular hızlı bir şekilde lider değişimi, kadın liderlerin daha öne çıkması da söz konusu olacak. Önümüzdeki 6 aylık süreçte askeri konular, savaş konuları da gündemde olacak. Psikolojik savaş, enerji kaynaklarını ilgilendiren savaş konuları da 6 ay boyunca gündemimizde olacak. Bu hafta Plüto ve Venüs arasındaki ters açı dünya genelinde enerji kaynaklarında altın gibi değerli taşlarla ilgili konularda ani değişimlere de hazır olmamızı işaret ediyor. Para politikalarında gizli kapaklı oyunlarda oynanacak. Kadınları ilgilendiren kayıpları, yaralanmaları ve benzeri konuları yine dünya genelinde gündemde olacak. Kadın liderlerle ilgili gizli kapaklı konularda açığa çıkabilir. Satürn ve Uranüs ters açısı devam ediyor. Özgürlükler ve ekonomi birbirine ters anlamını taşıyor. Ekonomiden dolayı dünya genelinde krizler, ayaklamalar, gösteriler yine bu haftada basında çok fazla göreceğiz. Hafta ortasında hava ve toprakla ilgili afetler de yaşayabiliriz. Fırtına olabilir, hortum olabilir, kasırga olabilir. Toprak ve bitkiler bundan zarar görebilir. Şimdi önümüzdeki 6 aylık süreçte ülkelere ait genel bir analiz yapacağım. Şimdi birkaç ülkeye değineceğim. Diğer videolarda başka ülkeleri de anlatacağım. Siz de hangi ülkeyi dinlemek isterseniz yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Rusya'da önümüzdeki 6 aylık süreçte toplumsal olaylar daha fazla yaşanacak. Toplumda yeni liderler öne çıkacak. Liderler arasında bazı kayıplar yaşanabilir. Lider konusu sürekli konuşulacak. Liderlerin gizli kapaklı konuları açığa çıkabilir. Yabancı ülkelerle yapılacak anlaşmalarda Rusya şanslı olacak. Gizli kapaklı anlaşmalar çok fazla yapılacak. Ülke içindeki konular 6 ay daha fazla gündemde olacak. Sosyal mecralar ve sosyal alanlarla ilgili ani değişimler de yaşanacak. Amerika'da önümüzdeki 6 aylık süreçte sağlık alanında güçlü olunacak. Sağlık alanında yeni teknolojik gelişmeler yaşanacak. Lider konuları çok konuşulacak. Özellikle kadın lider konusu gündeme gelecek. Bu konuyla dünya genelinde sürekli sahnelerde olacak. Önümüzdeki 6 ay Amerika sürekli sahnelerde olacak.
egosu tavan yapacak. İş alanında birçok anlaşmalar ve sözleşmeler yapılacak. Yeraltı kaynaklarından çok fazla para kazanacak. Komşu veya yabancı ülkelerle arasındaki iş anlaşmaları çok fazla yapılacak. Bu anlaşmalardan çok fazla para kazanacak. Özellikle teknoloji konusunda komşu ülkeler ve yabancı ülkelerle yapacağı anlaşmalarda Amerika çok kazançlı olacak, çok şanslı olacak. Çin önümüzdeki 6 aylık süreçte iş dünyasında lider olacak. Hem finans, hem teknoloji, hem iletişim araçlarında hep ön sırada olacak. Sosyal alanları ilgilendiren, sosyal mecraları ilgilendiren konularda iş planlarında daha da önde olacak. Bu alanlarda yapacağı yenilikleri Haziran ortasında daha fazla görmeye başlayacağız. Diğer ülkelerle iş anlaşmaları çok fazla yapacak. Gizli kapaklı anlaşmalar çok fazla yapacak. Özellikle teknoloji alanında ortak işler yapılacak. Yeraltı kaynakları, enerji kaynakları konusunda ani adımlar atabilir ve bu konuda parasal ataklar da yapabilir. Önümüzdeki 6 aylık süreçte teknolojik para konusunda büyük yatırımlar da Çin'de söz konusu olacak. Bu konuda şanslı bir sene geçirecek. Yabancı ülkelerle olan ilişkilerinde gizli kapaklı oyunlar çok fazla olacak gibi görünüyor. Ülkemiz önümüzdeki 6 aylık süreçte çok fazla göz önünde olacak, çok fazla ön sıralarda olacak. Kadınlarla ilgili konular çok konuşulacak, liderlerle ilgili konular çok konuşulacak. Sağlık konuları psikolojimizi bozmaya devam edecek. Ancak sağlık konusunda yeni çözümler hızla gündeme alınacak ve uygulanacak. Psikolojisini iyi yönetenler şanslı olacak. Sosyal alanlarda, topluluklarda işle ilgili konular nedeniyle ayaklanmalar ve isyanlar da olabilir. Sosyal yapılanmalarda, sosyal mecralarda gizli kapaklı konular açığa çıkacak. Liderler arasında ego savaşlarını çok fazla göreceğiz. Komşu ülkelerle, yabancı ülkelerle iş konusunda anlaşmalar yapılacak. Daha önce yapılmış olan anlaşmalar üzerinde değişiklikler yapılacak. İletişim, lojistik, medya alanlarında iş fırsatları daha fazla yaratılacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nde önümüzdeki 6 ay toplulukların istekleri ve isyanları çok konuşulacak. İş alanlarında yeni projeler çok ön planda olacak. Para ve teknoloji alanlarındaki liderlik yapacak. Kripto para gibi konularda Birleşik Arap Emirlikleri öncülük yapacak. Yabancı ülkelerle iş anlaşmaları yapacak. Teknolojik faaliyetlerle ilgili ortak işler çok fazla yapacak. Bununla ilgili anlaşmalar yapacak. Yeraltı kaynaklarıyla ilgili parasal kayıplar yaşanabilir. Buna çözümler arayacak. Liderler konusunda da gizli kapaklı olaylar açığa çıkabilir. Liderlerin psikolojisi çok tartışılacak. İran'da liderler psikolojik baskı altında olacaklar. Bu psikolojik baskı savaş sinyallerini de gösteriyor. Kadınlarla ilgili psikolojik baskılar da artabilir. Halk ayaklanmaları çok gündemde olacak. Bu konular nedeniyle dünya genelinde çok konuşulacak. Ülke içindeki ani değişimler de çok konuşulacak. İran'da deprem konuları gündeme gelebilir. Liderlerin gizli kapaklı işleri açığa çıkabilir. Liderlerle ilgili kayıplar, gizli kapaklı oyunlar sonucunda kayıplar da olabilir. Liderler arasında ani değişimler de olabilir. Sosyal olaylar, toplumsal olaylar çok abartılacak. Bu abartılan konular çok ses çıkartacak. Önümüzdeki 6 aylık süreçte eski para sisteminden yeni para sistemine geçiş yapılabilir. Buna dair Haziran'da daha net sonuçları göreceğiz. Diğer ülkelerle ilgili önümüzdeki haftalarda bilgi vermeye devam edeceğim. Özellikle Avrupa ülkelerini paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Siz de hangi ülkelerle ilgili bilgi almak istiyorsanız yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Şunu söyleyebilirim. Genelde baktığım ülkelerde önümüzdeki 6 aylık süreçte sağlık konuları çok öne çıkmıyor. Bazı ülkelerde psikolojik baskılarla sağlık konuları öne çıkartılıyor gibi görünüyor. Ekonomik konularda sorunlar bütün ülkelerde var. Para konusunda İngiltere çok güçlü olacak. İş alanı konusunda da Çin çok güçlü olacak gibi görünüyor. 23 Mayıs'tan sonra sağlık konularının baskısı azalacak dünya genelinde. Sağlık psikolojisinin baskısı Ocak 2020'ye kadar bizi biraz rahat bırakacak. Ocak 2020'den sonra ya sağlık konusu ya da başka konular nedeniyle tekrar aynı baskıları yaşayabiliriz. Benden şimdilik bu kadar.
Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için gerçekten bana enerji oluyor. Danışmanlık için ve sorularınız için astrolojigünlüğü@gmail.com mail adresime mail gönderebilirsiniz. Şimdi 12-18 Nisan arasındaki gökyüzü transitlerinin burçlara etkilerini paylaşacağım. Yeni ayın burçlara etkilerini de anlatacağım. Burçlara dair dakikalar aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 12-18 Nisan haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son senelerde hem işinizle ilgili hem ailenizle ilgili konularda daha çok gündemdeydiniz. Son 2 sene iş konusunda köklü değişimler yaptınız. Ya iş alanınızı değiştirdiniz, ya iş yerinizi değiştirdiniz, ya işinizi değiştirdiniz. Geçen senenin son aylarında da hem iş hem özel hayatınızda büyük değişiklikler yaptınız. Hayatınızda sürekli düzen kurmaya çalıştınız. Kendi işinizde, kendi içinizde, kendi hayatınızda çok fazla ilgilenmek zorunda kaldınız. Bu da sizi çok yordu. Bu sene başından itibaren de kendi içinizden çıkıp sosyalleşmeye başladınız. Bir anda çevrenizde birçok kişi olmaya başladı. Bir anda arkadaş çevreniz arttı. Birçok yeni arkadaş edindiniz. O kadar çok arkadaş edindiniz ki onlarla olan ilişkileriniz sizi yormaya bile başladı. Şimdilerde arkadaş ilişkilerinizde elemeler yapmaya başlayacaksınız. Size faydası olanlar, faydası olmayanlar diye elemeler yapmaya başlayacaksınız. Önümüzdeki 2 sene arkadaş konusunda gelgitler çok yaşayacaksınız. Bazen onlarsız yapamayacaksınız. Bazen onları çekemez halde de olacaksınız. Bu haftanın en önemli konusu tabii ki burcunuzda, Koç burcunda gerçekleşecek yeni ay olacak. 12 Nisan'da 22 derecede gerçekleşecek yeni ay hayatınızın birçok alanında artık karşınıza yenilikler çıkacağını işaret ediyor. Son senelerde, son aylarda planlayıp da hayal kurup da gerçekleştiremediklerinizi artık gerçekleştirme fırsatı bulacaksınız. Hayatınıza yeni bir düzen kurmaya başlayacaksınız. Yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz. İlk aylarda belki emekleme safhasını yaşayacaksınız ama artık daha emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Enerjinizi daha iyi kullanmaya başlayacaksınız. Enerjinizi daha iyi yönetebileceksiniz. Hedeflerinize daha kolay odaklanacak ve tamamlayabileceksiniz. Bu hafta enerjiniz hala çok yüksek. Merkür burcunuzda ve iletişim konularında hala çok fazla enerji harcamaya devam ediyorsunuz. İletişim sizi yorsa da bundan vazgeçemiyorsunuz. Bu hafta sonundan itibaren artık iletişimde daha sakin olmaya da başlayacaksınız. Bu hafta yeni ayın etkisiyle kendinize fiziksel olarak da yenilenme yapabilirsiniz. Para konularında bu hafta çok konuşacaksınız. Para konusunda şanslı bir haftadasınız. Yeni para kazanma, yeni yatırım yapma konularında karşınıza çıkacak. Yeni iş arayanlar bu hafta iletişim, medya, pazarlama, lojistik alanlarında yeni işler bulabilirsiniz. İşi olanlar bu hafta işinize katacağınız yenilikler daha da başarılı olmanıza neden olacak. Özellikle iletişim, medya, pazarlama, lojistik alanlarındaki yenilikleri işlerinize katarsanız daha kazançlı olacaksınız. Bu hafta hem eğitim, hem aşk, hem iş konularında yeni başlangıçlar yapacaksınız. Bu başlangıçlar uzun süreli konuların başlangıcı olacak. Bu hafta aşkta şans sizden yana. Partnerinizle güzel zamanlar geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar kesinlikle yeni aşkı bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişiler sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Son haftalarda uzun yolculuklar yapmaya başladınız. Artık daha uzun yolculuk yapacaksınız. Kafanızda hayaller kurmaya da başlayın, planlar yapmaya da başlayın.
12-18 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında yeni ayın da etkisiyle enerjiniz çok yüksek olacak. İşle ilgili görüşmeler yapmak için hafta başına randevu verebilirsiniz. Güçlü olacağınız için görüşmelerde başarılı olacaksınız. 12 Nisan'da burcunuzda, Koç burcunda yeni ay gerçekleşecek. Artık yenilenmeye başlayacaksınız. Yeni aşk, yeni ev, yeni parasal kaynaklar, yeni çocuklar, yeni iş konuları gündemimize gelmeye başlayacak. Son aylarda sizi bunaltan konuları artık geride bırakacaksınız. Daha net olacaksınız, daha kolay ilerlemeye başlayacaksınız. Hafta başında enerjinizi iyi kullanmalısınız, hızdan uzak kalmalısınız, psikolojinizi iyi kontrol etmelisiniz, ego savaşlarına girmemelisiniz. Hafta ortasında parasal konularında ani ve büyük bir değişim yaşayabilirsiniz. Bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Beklediğiniz para varsa elinize geçebilir. Yeni parasal kaynaklarla ilgili başlangıçlar da yapabilirsiniz. Gayrimenkul alım satımıyla ilgili uzun zamandır düşündüğünüz planları da hafta ortasında başlatabilirsiniz. Yemekle ilgili, estetik ve güzellikle ilgili, finansla ilgili işi olanlar hafta ortasında bu işlerinize dair planlarınızı tamamlayacaksınız. İşi olmayanlar hafta ortasında bu alanlardan iş haberleri alabilir ve başlangıçta yapabilirsiniz. Hafta sonunda kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki komşularınızla mesela vakit geçireceksiniz. Onların hayatındaki yeniliklerde onların yanında olacaksınız. Haftanın son gününde evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Evinizle ilgili değişimler için yeni kararlar da alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar 12-18 Nisan haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Hafta başındaki yeni ay sizi biraz gergin yapabilir. İçiniz daraldığını hissedebilirsiniz. Aslında güzel olan bir enerji var. Ancak siz bunu ruhsal olarak yoğun yaşayacağınız için güzel mi kötü mü anlamakta zorlanacaksınız. Ama ben söyleyeyim, güzel bir enerji bu. Sadece bu güzel enerjinin sizi bunaltmasına izin vermeyin. İçinizde birikecek, yoğunlaşacak enerjiyi dışarı nasıl atacaksınız? Bunu düşünmeye başlayın. Sanatsal çalışmalar yapmak için, sporla ilgilenmek için harika bir hafta olacak. Sanatsal üretimler yapabilirsiniz. İlla ki bu işiniz olması gerekmiyor. Sosyal faaliyette olabilir. Kendinize iyi gelecek bir şeyler olabilir. Sinema izleyebilirsiniz. Spor yapabilirsiniz. Müzikle ilgilenebilirsiniz. Bu alanlarda işlerinizde varsa bunlarla ilgili yenilikleri de başlatabilirsiniz. Bu hafta ortasına kadar psikolojinizi iyi yönetmelisiniz. Yoksa sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Baş ağrısı ve migren ağrılarına da dikkat etmelisiniz. Estetik ve güzellikle ilgili planlarınız varsa bu hafta ortasından sonra bunları daha kolay gerçekleştireceksiniz. Bu konularda biraz fazla harcamalar da yapabilirsiniz. Bu hafta psikolojinizi etkileyen konularda daha rahat konuşacaksınız. Daha kolay paylaşımlar yapabilirsiniz. Bu da baş ağrınıza ve migren ağrınıza iyi gelecektir. Para konuları hala gündemimizde. Daha önceden yaptığınız işlerle ilgili beklediğiniz para varsa bu hafta bu elinize geçebilir. Bu hafta yeni para planlarını da gündeme alabilirsiniz. Bununla ilgili başlangıç da yapabilirsiniz. Evinizle ilgili değişikliklerde biraz kararsız kalabilirsiniz. Bununla ilgili ay sonunda daha rahat hareket edeceksiniz. Sene başından beri işinizle ilgili yeni teknolojik alet ve sistemleri hayatınıza katmanız gerektiğini daha iyi anlamaya başladınız. Zaten son 2 senedir teknolojik aletlere karşı daha fazla ilgi duymaya başladınız. Bunlarla ilgili yeniliklerle daha çok karşılaştınız. Teknolojik alet ve sistemleri daha pratik olarak kullanmaya başlayacaksınız. Daha pratik olarak bunları hayatınıza katacaksınız. Önümüzdeki 5 sene teknolojik alet ve sistemleri o kadar iyi kullanacaksınız ki hayatınızın vazgeçilmezleri olacak.
Bu yüzden teknolojik alet ve sistemlere karşı daha olumlu düşünceler içinde olmalısınız. Bu hafta ortasından sonra aşk ilişkinizde daha rahat hareket edeceksiniz. Daha kolay kararlar alacaksınız. Partnerinizle birlikte zaman geçirmek için, romantik zamanlar geçirmek için hafta sonuna da plan yapabilirsiniz. Evlilik planlarınızı da yapmaya başlayın. Sorun olmadan organizasyonlarınızı bu hafta ortasından sonra yapabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar, hafta ortasından sonra yeni aşkı bulmak daha kolay olacak. Evrenin enerjisini hissetmeye başladınız zaten. Algılarınız açık olsun. Her an aşka tutulabilirsiniz. 12-18 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında biraz gergin olabilirsiniz. Duygu ve mantık karmaşası içinde olacaksınız. Bu 2 gün karar vermek, karar almak zor olabilir. Duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz. Baş ağrısı ve migren ağrısı olabilir. Bunların olacağını düşünerek hazırlıklı olursanız sorun yaşamadan hızlıca çözüm üretebilirsiniz. Sanatsal çalışmalar yapanlar, psikolojik konularla ilgilenenler, mistik konularla ilgilenenler hafta başında yapacağınız işlerde başarılı olacaksınız. Bunlarla ilgili topluluk önünde olacaksınız. Bu işlerle ilgili başlangıçlar da yapabilirsiniz. Haftanın ortasında kendinizi güçlü hissedeceksiniz. İşinizle ilgili, eğitim hayatınızla ilgili konularda net kararlar alacak ve uygulayacaksınız. Hafta ortasında hayatınızda ani ve büyük bir değişim de yaşayabilirsiniz. İş görüşmeleri için haftanın ortasına randevu verebilirsiniz. İş görüşmelerinde başarılı olacaksınız. Özellikle iş veya eğitim hayatınızla ilgili büyük bir adım da atacaksınız. Eğitimle ilgili konularda hafta ortasında büyük bir başarı kazanabilirsiniz. Hafta sonunda parasal konularda olumlu gelişmeler karşınıza çıkacak. İşle ilgili beklediğiniz paraların haberini alacaksınız. Para konusunda olumlu sonuçlar olacak. Yeni parasal kaynaklarla ilgili gelişmeler de olacak. Haftanın son gününde kardeşlerinizle, akrabalarınızla, komşularınızla da zaman geçirebilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar 12-18 Nisan haftası gökyüzü transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son haftalarda hayatınızda birçok değişiklikler yaşadınız. Evinizle ilgili, işinizle ilgili, ilişkilerinizle ilgili değişiklikler yaşadınız. Son aylarda geçmiş hayatınızı geçmişte bırakmanız gerektiğini daha iyi anlamıştınız. Artık geriye bakmamalısınız. Çünkü geride kalanları düşündükçe üzüleceksiniz. Bu yüzden hep ileriye bakacaksınız. Yeni planlarınızla, yeni hedeflerinizle, yeni hayallerinizle yolunuza devam etmelisiniz. Köklü değişimleri kesinlikle yapmak zorundasınız. Yoksa çelişkiler içinde kalarak psikolojik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili Aralık 2020'den beri kafanız karışık. Hem iş hem özel ilişkinizde karşınızdaki kişiyle ilgili kendinizi yenilemeniz gerekiyor. İlişkinizle ilgili artık geçmişte yaşananları geride bırakmanız gerekiyor. İlişkinizle ilgili bitiş ya da devam kararı alacaksınız. Bu iş ilişkinizde olabilir, özel ilişkinizde olabilir. Böylece ya ilişkinize yeni bir yön vereceksiniz, devam edeceksiniz ya da yeni bir ilişkiye hazır olacaksınız. Nisan ayı sonuna kadar bunun mücadelesini çok fazla vereceksiniz. Bu konuda sizi daha fazla yoracak karar vermeniz Mayıs sonunda bulabilir. Başka şehirde, başka ülkede yaşama fikriniz varsa bunlarla ilgili adımları artık atacaksınız. Nisan ayı sonuna kadar bunu ya tamamlayacaksınız ya da Mayıs sonunda tamamlayacaksınız. Son 2 senedir kafanızda çok fazla yaratıcı fikirler geliştirdiniz ama bunların çılgınca fikirler olduğunu düşündünüz. Bu yüzden çok fazla gündeme getirmediniz belki.
Bu çılgın fikirlerinizi gündeminize alabilirsiniz. Bununla ilgili çalışmalar yaparsanız önümüzdeki 12 sene başarılı olabilirsiniz. Özellikle yemekle ilgili, estetikle ve güzellikle ilgili, finansla ilgili, gayrimenkul alanındaki çılgın fikirlerinizde başarılı olabilirsiniz. Hatta bu hafta bunlarla ilgili başlangıçlar da yapabilirsiniz. Son haftalarda sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında çok fazla zaman geçirdiniz. Bu alanlarda genelde ön planda oldunuz. Siz konuştunuz, siz konuşuldunuz. Bu haftada yine topluluk önünde çok zaman geçireceksiniz. Fikirlerinizle ön sıralarda olacaksınız. Önümüzdeki 8 sene topluluk önünde, sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında liderlik yapacaksınız. Bu liderlik konularında çok özverili olacaksınız. Kendinizden çok topluluğun istekleri sizin için öncelikli olacak. Bazen kendi hayatınızı, kendi yaşantınızı hiçe sayacaksınız. Bu da sizin enerjinizin bitmesine neden olabilir. Buna da dikkat etmelisiniz. Topluluklar için özverili olayım derken kendinize zarar vermemelisiniz. Bu hafta özellikle bu konularda, yani sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, sosyal hizmetlerde ve topluluklarda liderlik konusunda başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni adımlar atabilirsiniz. Bazı anlaşmalar, sözleşmeler de imzalayabilirsiniz. Bu haftadan sonra hayatınızda yeni bir dönem başlayabilir. Bu atacağınız adımların ilerleyişini 10 Haziran'dan sonra daha net görmeye başlayacaksınız. Sosyal mecralarda işleriniz varsa bu hafta yoğun olacaksınız. Sosyal mecralardaki işlerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak istiyorsanız da bu hafta çok uygun olacak. Sosyal mecralarla ilgili başlangıçları yapabilirsiniz. Bu başlangıç size büyük başarılar ve büyük kazançları da getirecek. Bu hafta sosyal mecralardan, sosyal alanlardan parasal kazançlar da sağlayabilirsiniz. Yeni parasal konularda karşınıza çıkabilir. Evlilik planlarınızı bu hafta tamamlayabilirsiniz. Sorunlu giden ilişkinizle ilgili de bitiş kararını yine bu hafta alabilirsiniz. Bu hafta çok fazla yeni arkadaş edineceksiniz. Hızlı başlayan arkadaş ilişkileriniz olacak. Bu yeni arkadaşlar size yeni kapılar da açacak. Yeni aşk arayanlar bu hafta arkadaş ortamlarında yeni biriyle tanışabilirsiniz. Uzun yollar, uzun yolculuklar ve yurt dışı ile ilgili konularda da yeni başlangıçlar söz konusu olacak. Bunlarla ilgili önemli adımları da yine bu hafta atacaksınız. 12-18 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günlerinde insan hakları, hayvan hakları, hak ve adalet konularındaki çalışmalarınızda yenilikler katacaksınız. Topluluk önündeki işlerinizde başlangıç yapacaksınız. Liderlik konularında adımlar da atabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, teknolojik ortamlarda, elektronik ortamlardaki işlerinizle ilgili büyük adımları atabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Hafta başında arkadaşlarınızla vakit geçirmek için de planlar yapabilirsiniz. Haftanın ortasında enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Duygusal olarak çok yoğun olacaksınız. Doğada zaman geçirebilir, yemek yapabilir, sanatsal aktivitelerde bulunabilir, müzik dinleyebilirsiniz. Enerjinizi toparlayacak konulara odaklanabilirsiniz. Ani duygu değişimleri de yaşayabilirsiniz. Buna da dikkat etmelisiniz. Sanatla ilgilenenler hafta ortasında büyük bir başarı kazanabilirsiniz. Sanatsal çalışmalarınızla ilgili teknolojik konularda yenilikler yapabilirsiniz. Bu alanlarda teknolojik alet ve sistemleri hayatınıza katabilirsiniz. Hafta sonunda enerjiniz çok yüksek olacak. Toparlanması gereken konuları toparlayacaksınız. Aşk ve iş görüşmelerinizde hafta sonunda başarılı olacaksınız. Kendinizi iyi ifade edecek ve güzel sonuçlar alacaksınız. Hafta sonunda sosyal mecralarda, topluluk önünde büyük bir başarı da kazanabilirsiniz. Büyük bir projeyi de başlatabilirsiniz. Hafta sonunda eğitimle ilgili konularda da yine başarılı olacaksınız. Haftanın son gününde parayla ilgili yeni bir yatırım konusunda konuşmalarda yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum.
Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Yengeç burcu olanlar 12-18 Nisan haftası gökyüzündeki transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yeni videolar için bu bana güzel bir enerji oluyor. Aklınızdaki sorular aydınlanmaya başlıyor. Hayatınıza düzen kurmak için artık daha kolay hayaller kurmaya başladınız. Hedeflerinizi aklınızda kurgulamaya daha kolay başladınız. Mayıs ve Haziran aylarında hayatınızda değişimler olacak. Şimdiden bunun hazırlıklarını kafanızda yapmaya da başlayın. Bu hafta iş konusunda güzel gelişmeler karşınıza çıkacak. İşle ilgili yeni başlangıçlar yapacaksınız. Hızla gelişecek konular önümüzdeki bir sene başarılı olmanıza da neden olacak. Önümüzdeki bir sene işten çok para kazanacaksınız. İşinizle ilgili liderlik de yapacaksınız. Yeni iş arayanlar bu hafta kesinlikle yeni iş bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Yeni başlayacağınız iş uzun sürecek bir iş olacak. İşlerinizle ilgili bu hafta yeni adımlar atacaksınız. Bu adımları hızlı atacaksınız ama sağlam adımlar atacaksınız. Ruhsal olarak yoğunsunuz, yorgunsunuz. Geçen 2 senenin yorgunluğunu hala üzerinizden atamadınız. Siz geçmişe çok bağlı birisiniz. Geçmişte yaşadıklarınızı sürekli düşünmekten, geleceğe dair planlar yapmakta, hayal kurmakta zorlanıyorsunuz. Bu özelliğinizi geçen 2 sene törpülemiş olmalıydınız. Eğer törpülemediyseniz hala da bu özelliğinizi törpüleme fırsatınız var. Nisan sonuna kadar duyacağınız bazı sözler, okuyacağınız bazı kitaplar, içinizdeki sesler size yol gösterecektir. Algılarınız açık olsun. Artık geçmişten sıyrılmasınız. Geçmişte yaşananları sadece tecrübe olarak düşünmelisiniz. Alacağınız dersleri alıp artık geçmişte vedalaşmalısınız. Biten bitti, giden gitti. Kalanı da kabulleneceksiniz. Başka çözüm yok. Bu hafta artık yeniliklere yer açacaksınız. Hayatınıza yeni düzen kurmak için daha kolay adımlar atacaksınız. Başlangıçları daha kolay yapacaksınız. Başlangıçları da daha kolay kabulleneceksiniz. Sanatla ilgilenenler, mistik konularla ilgilenenler, gizli gizemli konularla ilgilenenler bu hafta çok yoğun olacaksınız. Bu işlerle ilgili kitap, yazı, medya, pazarlama, lojistik ilgili işlerde yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz. Bu başlangıçlar size başarılar getirecek. İşi olmayanlar ve iş arayanlar bu alanlarda işler bulabilirsiniz. Mars ve Satürn burcu, Yengeç burcu olanlar bu alanlarda kesinlikle iş bulabilirsiniz. Şimdi başlangıç yaparsanız Mayıs ve Haziran'da çok yoğun çalışacaksınız. Mayıs ve Haziran'da işinizle ilgili başlangıçlar yapacaksınız. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. İşinizde departman değiştirebilirsiniz. İşten ayrılabilir. İşinizde büyük bir başarı da kazanabilirsiniz. Buna göre bu hafta planlarınızı yapın. Hayallerinizi kurun. Böylece değişimin kontrolünü elinize alın. Çünkü Mayıs ve Haziran'da çok yoğun olacaksınız. Plan yapmaya vaktiniz olmadan değişimlere mecbur kalacaksınız. Bu hafta borç alacak konularında yeni başlangıçlar da yapacaksınız. Kredi başlangıcı olabilir. Bunlarla ilgili imzaları da atabilirsiniz. Yeni yatırım konularında da başlangıçlar yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili yine imzaları da atabilirsiniz. 12-18 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günlerinde işle yoğun olacaksınız. Eğer sabırlı olursanız bu yoğunluk size başarı getirecek. Haftanın ilk günlerinde uzun zamandır beklediğiniz işinizle ilgili haberi de alabilirsiniz. Son aylarda işinizle ilgili ertelediğiniz konuları da artık sonuçlandırabilirsiniz. İşi olmayanlar hafta başında iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunu değerlendirmelisiniz. İşle ilgili hafta başında büyük bir adım atabilirsiniz. Başlangıç yapabilirsiniz. İş görüşmeleriniz için haftanın ilk günlerine randevu verebilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde iş görüşmelerinde başarılı olacaksınız. Eğitimle ilgili konularda da hafta boyunca başarılı olacaksınız.
Hafta ortasında sosyal alanlarda, sosyal mecralarda, teknolojik ortamlarda işi olanlar büyük başarılar kazanabilirsiniz. Topluluk önünde daha fazla görünmeye başlayacaksınız. Topluluk önünde büyük bir başarıya da imza atabilirsiniz. Hafta ortasında arkadaşlarınızla vakit geçirmek için de plan yapabilirsiniz. Hafta sonunda kendi içinize çekilmek isteyeceksiniz. Enerjinizi toparlamak isteyeceksiniz. Yeni yerler, yeni konular keşfetmek isteyeceksiniz. Bunun için doğada, açık havada zaman geçirebilirsiniz. Haftanın son gününde de enerjiniz çok güzel olacak. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 12-18 Nisan haftası gökyüzündeki transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda bu bana güzel bir enerji oluyor. Son haftalarda arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Onlarla olan ilişkilerinizi sürekli sorgulamaya başladınız. Bazı arkadaşlarınızla ilişkilerinizde gergin durumlarda yaşamış olabilirsiniz. Nisan sonuna kadar da arkadaşlarınızla tartışmalardan uzak kalmaya dikkat etmelisiniz. Yoksa büyük sorunlar yaşayabilirsiniz. Son haftalarda yine arkadaşlarınızla birlikte daha fazla işler yapmaya başladınız. Bu işlerden parasal kazançlar da sağladınız. Nisan sonuna kadar arkadaşlarınızla yapacağınız işlerde başarılı olacaksınız. Bu işlerle ilgili bu hafta başlangıçlarda yapabilirsiniz. Son günlerde aşk hayatınızda duygusal zamanlar daha fazla yaşadınız. Bu haftada aşkta güzel enerjiler var. Partnerinizle güzel vakitler geçirmek için plan yapabilirsiniz. Bu hafta aşk ilişkinizle ilgili ciddi karar da alacaksınız. Bu kararı da hızla uygulayacaksınız. Yeni aşk arayanlar kesinlikle yeni biriyle tanışabilirsiniz. Bu başlangıç uzun sürecek bir ilişki olacak. Evlilik organizasyonlarınızda bu hafta tamamlayabilirsiniz. Önümüzdeki 2 sene ikili ilişkilerinizle ilgili konularda yoğun olacaksınız. Hem özel ilişkiniz hem işle ilişkiniz yoğun olacak. Aniden başlayan ilişkiler, aniden biten ilişkiler olacak. Önümüzdeki 2 sene evlilik planlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Evleneceğiniz kişi sizin çevrenizden farklı biri olabilir, farklı kültürden olabilir, farklı ülkeden olabilir, farklı dil konuşan biri olabilir. Bu kişiyle evlilik kararı alabilirsiniz. Bu haftada evlilik organizasyonlarınızı tamamlayabilirsiniz. Ancak bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Son haftalarda sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Bu alanlarda yeni iş fırsatları da yaratmış olabilirsiniz. Bu işlerle ilgili bu hafta yeni başlangıçlar yapacaksınız. Yeni iş arayanlar sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, hayvanlarla ilgili alanlarda, iletişim, medya, pazarlama, lojistik bölümlerinde işler bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Daha önce başvurduğunuz işlerden de haber alıp başlangıçta yapabilirsiniz. Bu hafta çocuklarınızla ilgili konularda da başlangıçlar söz konusu olacak. Onları ilgilendiren alanlarda yenilikler karşınıza çıkmaya başlayacak. Çılgın projeleriniz varsa önümüzdeki 5 sene çılgın projelerinizi ve fikirlerinizi kesinlikle gündeme alın. Çünkü bu fikirler sizin iş alanınızda farklı olmanızı sağlayacak. Çünkü bu iş fikirleri iş alanınızda büyük başarılar kazanmanızı sağlayacak. Farklı olmanızı sağlayacak ve başarılı olmanızı sağlayacak. Eğitim hayatında olanlar son aylarda yoğun bir tempo içinde olmaya başladınız. Bu yoğunluk bazen sizi çok bunalttı. Her şeyi bırakıp kaçmak istediniz. Özgürlüğünüzün kısıtlandığı gibi düşündünüz. Ama bu duruma sabretmelisiniz. Bu hafta eğitim hayatınızda atacağınız yeni adımlar başarılı olmanızı sağlayacak. İlerleyen zamanlarda bu başlangıçların faydasını göreceksiniz. 12-18 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günlerinde uzun yolculuklarla ilgili planlar yapabilirsiniz. Uzun yolculuklara da çıkabilirsiniz.
Eğitim hayatında olanlar haftanın ilk günleri eğitim konusunda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu başlangıçla birlikte eğitim hayatınızda yeni bir dönem başlayacak. Hafta başında eğitim konularında başarılı da olacaksınız. Yurt dışı ile bağlantılı işi olanlar haftanın ilk günleri bu işlerinizle ilgili yoğun olacaksınız. Uzun zamandır beklediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Ortak işlere de başlayabilirsiniz. Haftanın ortasında işle ilgili yoğun olacaksınız. Başvurduğunuz işlerden haber alabilir, yeni bir işe başlayabilirsiniz. İşinizle ilgili ani değişimlerde yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatında olanlar eğitimle ilgili konularda hafta ortasında başarılı olacaksınız. Enerjiniz çok yüksek olacak. Uzun zamandır beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Yeni eğitim konuları da karşınıza çıkacak. Hafta sonunda sosyal alanlarda, sosyal mecralarda, teknolojik ortamlarda işi olanlar yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu alanda uzun zamandır sürüncemede olan konuları da toparlayabilirsiniz. Hafta sonu arkadaşlarınızla birlikte vakit de geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızın hayatıyla ilgili bazı yenilikleri de göreceksiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemezsiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 12-18 Nisan haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yeni videolar için bu bana güzel bir enerji oluyor. İş hayatınızdaki yoğun tempo devam ediyor. Bu yoğunluk sizi biraz fazla bunalttı. İşten ayrılmayı da düşündünüz, işinizi değiştirmeyi de düşündünüz. Eğer bu hafta işten ayrılırsanız Nisan sonuna kadar yeni iş bulmanız biraz daha kolay olabilir. Ama iş bulmadan işten ayrılmayın. Çünkü önümüzdeki 2 sene iş konusundaki planlarınızı gerçekleştirmek zor olacak. İş konusunda kendinizi sürekli yenilemeniz gerekecek. Son aylarda işle ilgili sürekli sorunlarla karşılaştınız. Nisan sonuna kadar da buna çözüm üreteceksiniz. Hala yeni iş bulamadıysanız 10 Haziran haftasında artık daha rahat hareket edecek ve yeni iş bulmak daha kolay olacak. Son haftalarda eğitim konusunda daha yoğun oldunuz ve yoruldunuz. Bu yoğunluk sizi bunaltmış olabilir. Bu hafta da yoğun olacaksınız. Bu hafta da yorulacaksınız ama başarılar da kazanacaksınız. Eğitim konusunda yenilikleri daha kolay hayatınıza katacaksınız. Bu hafta iş konusunda veya eğitimle ilgili konularda sözleşmeler, anlaşmalar yapacaksınız. İmzalar atacaksınız. Yeni başlangıçlar yapacaksınız. Yeni kredi konusu da bu hafta gündeminizde ise bununla ilgili de imzaları atabilirsiniz. Başlangıç yapabilirsiniz. Yeni yatırım konularında da başlangıç yapmak için bu hafta çok uygun. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Yeni iş arayanlar sağlık sektöründe, kamu sektöründe, hizmet sektöründe, finansla ilgili, kitapla ilgili, medya ile ilgili, lojistikle ilgili, pazarlama ile ilgili bölümlerde işler karşınıza çıkabilir. Algılarınız açık olsun. Bu hafta harcamalar çok yapacaksınız. Buna da dikkat etmelisiniz. Sağlık konusunda mesela çok fazla harcama yapabilirsiniz. Bu sene sonuna kadar sağlık konusunda şanslısınız. Bunu bilmelisiniz. Eğer sağlıkla ilgili konuları abartırsanız bu şans olumsuz olacaktır. Bunu da bilmelisiniz. En ufak bir sorunu büyütürseniz sağlık konusundaki şansınızı küstürmüş olacaksınız. Bu yüzden gereksiz vesveselerden uzak kalmalısınız. Sene sonuna kadar siz şifacı olarak atandınız. Hem kendi sağlığınız hem başkalarının sağlığıyla ilgileneceksiniz. Şifa dağıtacaksınız. Ancak Nisan sonuna kadar sağlık konuları sizi biraz gergin yapabilir. Psikolojinizi iyi kontrol etmelisiniz. Olumsuz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu hafta borç alacak konularıyla ilgili görüşmeler yapacaksınız. Bu konular sizi biraz gergin yapabilir. Sakin kalırsanız kolay çözüm üreteceksiniz. Aşk ilişkinizle ilgili son senelerde, son aylarda belirsizlikler oldu. Bu hafta ortasından sonra güzel enerjilerle karşılaşmaya başlayacaksınız. 12-18 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günlerinde uzun süredir
Sizi zorlayan borçlarınıza daha kolay ve hızlı çözüm üreteceksiniz. Kredi ile ilgili başvurularınız da varsa hafta başında bunlara cevap alabilirsiniz. Kredi ve borç konusunda başlangıçlar yapabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde finansal olarak biraz zorlanabilirsiniz. İşinizle ilgili kredi konuları da gündeme gelebilir. Sağlık konularıyla ilgili harcamalar da yapabilirsiniz. Haftanın ortasında uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Yeni uzun yolculuk planları da yapabilirsiniz. Yurt dışından beklediğiniz haberleri de hafta ortasında alabilirsiniz. Yurt dışı gezisi için de planlar yapmaya başlayabilirsiniz. Yurt dışı ve eğitim konularında başlangıçlar da yapabilirsiniz. Eğitim hayatında olanlar hafta boyunca beklediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Hafta boyunca eğitimle ilgili büyük bir başarıyı da kazanabilirsiniz. Yeni bir başlangıçta yapabilirsiniz. Hafta sonunda işinizle ilgili güzel gelişmeler olacak. İşinizle ilgili bazı konular artık netleşecek. Yeni başlangıçlar da yapacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, terazi burcu olanlar 12-18 Nisan haftası gökyüzündeki transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yeni videolar için bu güzel bana enerji oluyor. Son haftalarda uzun yolculuklarla ilgili sınanmalar halindeydiniz. Gitmek istediniz, gidemediniz. Uzun yolculuk yaptınız, sizi mutlu etmedi. Zaten son bir senedir uzun yolculuklarla ilgili artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu da anladınız. Artık anlamalısınız. Haziran 2020'den beri bunu anlamanız için sürekli yenilikler karşınıza çıktı. Bu yeniliklerle birlikte uzun yolculuk, yurt dışı ile ilgili planlar konusunda artık düşünceleriniz değişti. Değişmek zorunda kaldı. Eski sistemleri, eski koşulları artık geride bırakacaksınız. Yeni sistemleri kabulleneceksiniz. Son bir aydır daha fazla anlamaya başladınız bunu. Daha da kabullenmek kolay olmaya başladı. Eğitim hayatında olanlar, eğitim konularında Haziran 2020'den beri hayatınızda sürekli yenilikler katıldı. Eğitim hayatınızda büyük değişimler olması gerektiğini anladınız. Umarım anladınız. Eğitimle ilgili konularda artık eskiyi geride bırakıp yeni sistemleri, yeni yöntemleri, yeni ortamları, yeni eğitim konularını kabullenmeye başlayacaksınız. Son bir aydır bunu daha iyi anlamaya başladınız. Nisan sonuna kadar da anlamaya devam edeceksiniz. Bu haftada bu konularda yenilikleri hayatınıza katacaksınız. 10 Haziran 2020'den sonra bu yeniliklerle yaşamak daha kolay olmaya başlayacak. Şu an eğitim konusunda kendinizi eğitmeye de devam edeceksiniz. Son haftalarda ilişkilerinizde hızlı hareket etmek zorunda kaldınız. İlişkilerinizde bir düzen kurmak zorunda kaldınız. Bu iş ilişkiniz olabilir, özel ilişkiniz olabilir. İlişkiler konusu daha fazla gündeminizde oldu. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı hızlıca tamamlayabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Ortak iş ilişkinizde bu hafta imzalar atabilirsiniz. Ortak iş başlangıcı yapabilirsiniz. Bu ortaklık da uzun sürecek bir ortaklık olacak. Bu hafta aşkta şanslı bir hafta olacak. Partnerinizle birlikte romantik planlar yapabilirsiniz. Duygusal paylaşımlarda daha fazla yapacaksınız. Yeni aşk arayanlar kesinlikle yeni aşkı bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Uzun yolculuklarda, yurt dışı ile ilgili konularda, eğitimle ilgili alanlarda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Bu hafta aşk ilişkinizde ciddi kararlar da alabilirsiniz. Bu kararları hızlıca da uygulayabilirsiniz. Yeni iş arayanlar, yurt dışı ile bağlantılı işlerde, eğitimle ilgili, uzun yolculuklarla ilgili sektörlerde, iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarında işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. İşi olanlar eğitim, yurt dışı ile ilgili konular, yabancı dil ve uzun yolculuklarla ilgili konulardaki yenilikleri işlerinize katarsanız daha başarılı olabilirsiniz.
12-18 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günlerinde partnerinizle uzun yolculuk yapmak, duygusal zamanlar geçirmek için uygun olacak. Ancak ani duygu değişimleri ve ani duygu patlamaları yaşayabilirsiniz. Duygusal olarak yoğun olacaksınız. Hafta başında evlilik organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Bunu gerçekleştirirken duygu ve mantık karmaşası da yaşayabilirsiniz. Ev alma, ev satma, ev taşıma konularında hafta başında sonuçlanmalar olacak. Bununla ilgili imza işlemlerini de hafta ortasında yapabilirsiniz. Haftanın ortasında finansal olarak sizi zorlayan konulara çözümler üreteceksiniz. Bu yeni kredi başlangıcı olabilir. Uzun zamandır beklediğiniz paranın elinize geçişi olabilir. Borçlarınızı kapatma konusu da olabilir. Haftanın son günleri yurt dışından beklediğiniz haberleri alacaksınız. Yurt dışı ile ilgili yeni konular yine gündeminize gelebilir. Bununla ilgili planları da yapacaksınız. Eğitim hayatında olanlar hafta sonunda başarılı olacaksınız. Eğitim konularında yenilikler de hafta sonunda karşınıza çıkacak. Hafta sonunda çocuklarla ilgili veya aşk ilişkinizle ilgili konular nedeniyle uzun yolculuklara da çıkabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 12-18 Nisan haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yeni videolar için bu güzel bir enerji oluyor bana. Son haftalarda banka işlemleriyle çok yoğundunuz. Borçlarınız, alacaklarınız sizi biraz bunalttı. Bu ay sonuna kadar da bu konularla ilgileneceksiniz. Yeni bir yatırımla ilgili kredi konusu olabilir. Ev alma ile ilgili kredi konusu olabilir. Borçlarınızı ödemek için yeni bir kredi çekme olabilir. Yeni bir işle ilgili kredi çekme konusu olabilir. Bankayla işlemleriniz daha fazla olacak bu hafta. Bu bazen sizi bunaltabilir. Buna da hazırlıklı olmalısınız. Bu hafta bunlarla ilgili yeni başlangıçlar da yapacaksınız. Son aylarda hayatında büyük değişiklikler yaşayanlardansınız. Bu değişiklikleri yapmadıysanız evren sizi hala buna zorluyor diyebilirim. Evinizle ilgili ani değişimler yapabilirsiniz. Buna da her an hazırlıklı olmalısınız. Son senelerde özgür kalmak, özgürce gezmek, özgürce kendinizi doğaya bırakmak istediğiniz ama bunu yapmak istedikçe daha da sıkışıp kaldınız. Son aylarda özgürlüğünüzün daha da kısıtlandığını görmeye başladınız. Son haftalarda hem sağlık konuları hem borç alacak konuları da sizi daha da bunalttı. Nisan sonuna kadar da bunaltmaya devam edecek. Bunu bilerek daha sabırlı olmalısınız. Sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz. Bu hafta işlerinizle ilgili anlaşmalar, sözleşmeler çok fazla yapacaksınız. Yeni işlerle ilgili imzalar atabilirsiniz. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörünü ilgilendiren konularda yeni başlangıçlar için imzalar atabilirsiniz. Hukuksal konularda bazı başlangıçlar da söz konusu olacak. Eş, ortaklık, iş konularında hukuksal süreçleri de başlatabilirsiniz. Yeni iş arayanlar sağlık sektöründe, kamu sektöründe, hizmet sektöründe, finans sektöründe, iletişim, medya, pazarlama, lojistik alanlarında işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirebilirsiniz. Bu hafta borsa, kripto para konularında ani değişimler olabilir. Bunlarla ilgili yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz. Ancak bu konularda parasal kayıplar da yaşayabilirsiniz. Dikkatli olun. Bu hafta gereksiz konular için harcamalar da yapacaksınız. Bu da sizi biraz zorlayabilir. Uzun yolculuk planlarınızı yapmaya başlayın. Nisan sonundan itibaren uzun yolculuklar yapmaya başlayacaksınız. Aşk ilişkileriniz son haftalarda biraz karışık. Bu hafta ortasından sonra aşk ilişkinizde daha duygusal zamanlar olmaya da başlayacak. Bu hafta ebeveynlerinizin hayatında bazı değişiklikler olabilir. Bunları kabullenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu hafta ebeveynlerinizle iletişimde sorun da yaşayabilirsiniz. Birbirinizi anlamak zor olabilir. Söyledikleriniz yanlış anlaşılabilir. Bunun olacağını düşünerek daha sabırlı ve anlayışlı da olmalısınız.
12-18 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında sizin veya çevrenizdekilerin sağlık konularında yenilikler karşınıza çıkacak. Uzun zamandır gündemimizde olan sağlıkla ilgili konularda yenilikler söz konusu olacak. Bu durum sizi zorlayacak bir durum olabilir. Dikkatli olmalısınız. Haftanın ortasında ikili ilişkilerinizde bitişler ve başlangıçlar olacak. Hem iş hem özel hayatınızda ikili ilişkilerinizle ilgili konularda yenilikler karşınıza çıkacak. Haftanın son günlerinde finansal olarak sizi zorlayan konulara çözümler üreteceksiniz. Sağlık konularıyla, hizmet sektörüyle bağlantılı iş sözleşmelerini de imzalayabilirsiniz. Hafta sonunda gereksiz harcamalar da yapabilirsiniz. Dikkatli olun. Hafta sonunda solunumla ilgili sağlık konularına daha fazla dikkat etmelisiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yay burcu olanlar 12-18 Nisan haftası gökyüzündeki transitlerin burcu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yeni videolar için bu güzel bir enerji oluyor bana. Son haftalarda yeni ev, yeni bir hayat, evinizde büyük değişiklikler, ev almak, ev taşımak, evde büyük tadilatlar yapmak konularıyla ilgilendiniz. Nisan sonuna kadar da bu konularla yoğun olacaksınız. Nisan sonuna kadar ilişkiler konusunda sizi biraz yoracak. Hem iş ilişkinizde, hem aile ilişkilerinizde, hem aşk ilişkinizde, hem özel ilişkilerinizde dengeleri sağlamaya çalışacaksınız. Bu sizi biraz yoracak. Konuşmalar yapacaksınız, anlamaya çalışacaksınız, anlatmaya çalışacaksınız. Ama sonuçta da başarılı olacaksınız. Bu dönemde ilişkilerinizle ilgili iletişimde çok yoğun olacaksınız, çok yorulacaksınız. Aşk hayatınız hızla ilerliyor. Son haftalarda aşk ilişkinizde ciddi kararlar aldınız. Yeni başlayan aşk konuları karşınıza çıktı. Bu haftada aşk ilişkinizle ilgili net kararlar alacaksınız. Ben bunu olumlu ve güzel bir karar olacağını düşünüyorum. Bu hafta aşkta şans sizden yana. Hızlı yaşayacak, hızlı kararlar alacaksınız. Yeni aşk arayanlar bu hafta kesinlikle yeni aşkı bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Güzel enerjiler var. Hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Yeni bir haftaya başlayabilirsiniz. Yeni bir düzende başlangıç yapabilirsiniz. İş konusunda ortak çalışmalarla ilgili bu hafta başlangıçlarda yapacaksınız. Bu başlangıçlar uzun sürecek bir iş olacak. Sahne sanatlarıyla ilgileniyorsanız, sanatla ilgileniyorsanız, topluluk önünde işleriniz varsa bu işlerle ilgili bu hafta büyük başlangıçlar yapacaksınız. Son 2 senedir sahne sanatları, sanat ve topluluk önündeki işleriniz nedeniyle çok özverili çalışmaya başladınız. Bu işleriniz nedeniyle kendinize vakit ayırmakta zorlanmaya başladınız. Belki de enerjinizin bittiği zamanlar oldu. Önümüzdeki 8 sene bu işleriniz nedeniyle zaman zaman enerjiniz bitebilir. Bu yüzden bunun farkına varın. Bu alanlarda kendinize avantaj sağlayacak durumlar da yaratmalısınız. Enerji kazanacağınız fırsatlar yaratmalısınız. Eğer enerjinizi yenilemezseniz hem kendinize hem işinize faydalı olamazsınız. Bu hafta sanat, sahne, topluluk önündeki işlerinizle ilgili yeni başlangıçlar da yapacaksınız. Ortak çalışmalara da başlayabilirsiniz. Bu önümüzdeki 1 sene sürekli gündeminizde olacak. Son haftalarda çocuk konularıyla daha fazla zaman geçirmek zorunda kaldınız. Çocuk veya çocuklarınızla ilgili konularda duygusal olarak da yoğundunuz. Bu hafta çocuklar veya çocuklarınızla ilgili yeni konularda gündeme gelecek. Bu yeni konular önümüzdeki 1 sene sürekli gündemimizde olacak. 12-18 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında çocuklarla ilgili yeni konular gündeme gelecek. Hafta başında aşk ilişkinizde güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Duygusal zamanlar çok fazla olacak. Romantik planlar yapmak için çok uygun bir zaman olacak. Yeni bir aşk başlayabilir. Aşk ilişkinizde yeni ve ciddi kararlar da alabilirsiniz. Hafta ortasında sizin veya çevrenizdekilerin sağlık konularıyla ilgili ani değişimler yaşayabilirsiniz.
Dikkatli olmalısınız. Boyun, boğaz, ses telleri konusunda daha hassas olmalısınız. Haftanın sonunda hem iş hem özel ilişkinizde başlangıçlar yaşayacaksınız. İkili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Yeni ortaklık konuları da gündeme gelebilir. Yeni ilişki başlangıcı da olabilir. Yeni aşk başlangıcı da olabilir. Evlilik organizasyonlarınızı hafta sonunda yapabilirsiniz. Bu uzun sürecek bir evlilik olacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 12-18 Nisan haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yeni videolar için bu bana güzel bir enerji oluyor. Son haftalarda sağlık konuları gündeminizdeydi. Bu hafta da sağlık konuları gündemimizde olacak. Sağlık konularıyla ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Kemikler, eller, ayaklar, dizler, solunum yollarıyla ilgili konularda daha fazla dikkatli olmalısınız. Bence zencefile hayatınızda daha fazla yer vermelisiniz. Son haftalarda sizin veya çevrenizdekilerin sağlıklarıyla ilgilenmek zorunda kaldığınız, özellikle ebeveynleriniz, eşiniz, aile fertleriniz, onların sağlık konularıyla ilgilenmek zorunda kaldınız. Bazen bu psikolojinizi de bozmuş olabilir. Bu dönemde farklı müzik dinlemek, farklı tarzda kitaplar okumak size iyi gelecek. Radyo gibi iletişim araçlarını kullanmak da psikolojinize iyi gelebilir. Çevrenizdeki kişilerle yoğun iletişimde olmak da bu dönemde sizi yorabilir. Buna da dikkat etmelisiniz. İletişim araçları sağlığınızda sorunlar yaratabilir. Yeni iş arayanlar sağlık sektöründe, kamu sektöründe, hizmet sektöründe, eğitimle ilgili sektörde, basın yayınla, pazarlamayla, iletişimle, lojistikle, medya ile ilgili alanlarda yeni iş fırsatları da karşınıza çıkabilir. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Bu hafta evinizle ilgili değişiklikler yapmak için uygun bir zaman olacak. Ev taşıyabilirsiniz, evinizde büyük tadilatlar yapabilirsiniz. Evinizle ilgili büyük bir yeniliğe de başlayabilirsiniz. Evlilik planı olanlar bu hafta yeni bir ev, yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Evlilik organizasyonlarınızı hızlıca tamamlayabilirsiniz. Bu uzun sürecek bir evlilik olacak. Ebeveynlerinizle ilgili de bu hafta yeni konular karşınıza çıkacak. Buna hızlı çözüm üreteceksiniz. Bu konu önümüzdeki 6 ay gündeminizde olacak. Eşinizle ilgili, evliliğinizle ilgili olumsuz durumda varsa bu konuyla ilgili bu hafta yeni kararlar alacaksınız. Yine bu konuda 6 ay gündeminizde olacak. Aşk konusunda bu hafta ortasından sonra daha kolay adımlar atacaksınız. Biraz sabırlı olmalısınız. Aralık 2020'den beri sanatla ilgili işleri olanlar, psikolojiyle ilgili işi olanlar, hukukla ilgili işi olanlar, bunlarla ilgili eğitim alan veya eğitim verenler, işlerinizde kendinizi yenilemeniz gerektiğini anladınız. Artık eski sistemleri geride bırakmalısınız. Eski sistemleri değiştirmelisiniz. Hem kendinizi bu konularda yenilemelisiniz, hem kullandığınız sistemleri yenilemelisiniz. Böylece karşınıza çıkan yenilikleri daha kolay kabulleneceksiniz. Böylece yeniliklere daha kolay ilerleyeceksiniz. Daha da başarılı olacaksınız. Daha fazla para kazanma şansınız da olacak. Zaten bu sene sonuna kadar para konusunda şanslısınız. Bunu kabul edin. Karamsarlıklardan uzaklaşın. Şansı yakalamak daha kolay olacak. 12-18 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günleri evinizde değişiklikler yapacaksınız. Son aylarda odaklanıp da yapamadıklarınızı haftanın ilk günlerinde yapacaksınız. Evinize yenilikler katacaksınız. Ev taşıma, evde tadilatlar yapma, ev alma, ev satma konularıyla ilgilenmek için haftanın ilk günleri uygun olacak. Bu işlerinizi hızlıca tamamlayabilirsiniz. Haftanın ilk günleri ebeveynlerinizle ilgili de bazı konularda yenilikler karşınıza çıkacak. Ebeveynlerinizle hafta başında vakit geçireceksiniz. Uzun zamandır planladığınız yolculuğa da hafta başında çıkabilirsiniz. Uzun yolculuk planları da yapabilirsiniz.
Hafta ortasında aşk ilişkinizde ciddi kararlar alacaksınız. Bu evlilik kararı olabilir. İlişkinizde sorun varsa bitiş kararı da olabilir. Aşk ilişkinizle ilgili ani ve ters tepki vermekten kaçınmalısınız. Hafta ortasında çocuklarınızı ilgilendiren konularda ani değişimler söz konusu olabilir. Onlarla ilgili ani kararlar da alabilirsiniz. Çocuklar veya çocuklarınızı ilgilendiren konularda yenilikler karşınıza çıkacak. Sanatsal çalışmalar yapıyorsanız hafta ortasında topluluk önünde başarılar kazanabilirsiniz. Haftanın son günlerinde sağlık sektöründen, hizmet sektöründen, kamu sektöründen, yemekle ilgili alanlardan iş başvurularınıza cevap bekliyorsanız bu cevabı alabilirsiniz. Bu alanlarda işi olanlar hafta sonunda büyük bir başarı da kazanabilirsiniz. Hafta sonunda sizin veya çevrenizdekilerin sağlık konularında daha dikkatli olmalısınız. Sağlığınızla ilgili konular karşınıza çıkacak. Sağlıkla ilgili yeni gelişmelerle karşılaşacaksınız. Eller, solunum yolu ve doku konusunda daha dikkatli olmalısınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 12-18 Nisan haftası gökyüzündeki transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yeni videolar için bu bana güzel bir enerji oluyor. Son haftalarda aşk ilişkinizle ilgili kafanız karıştı. Bazı kararlar aldınız, sonra vazgeçtiniz. Bir ileri bir geri aşkla ilgili kafanızda hala net olamadınız. Nisan sonuna kadar da net olmanız zor olacak. Haziran 2020'den beri aşk konusunda artık eski fikirleriniz değişmeye başladı. Aşk konusunda kendinizi geliştirmeniz gerektiğini anladınız. Farklı kitaplar okumaya başladınız. Hala başlamadıysanız başlamalısınız. Aşk konusunda kendinizi yenilemelisiniz. Önümüzdeki 2 sene aşka dair yapacağınız araştırmalar size yeni pencerelerde açacaktır. Belki bu konuda kitap bile yazabilirsiniz, şiirlerde yazabilirsiniz. Var olan aşk ilişkinizle ilgili geçen senelerdeki düşünceleriniz de değişti. Son haftalarda aşk ilişkinizle ilgili çok fazla düşündünüz, kararlar almak istediniz. Belki ciddi karar alıp aniden evlilik de yaptınız. Belki aniden aşk ilişkinizi bitirdiniz. Aşk ilişkinizle ilgili düşüncelerinizi yenilemeniz gerektiğini anlarsanız daha kolay kararlar alacaksınız. Son haftalarda kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınızla daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Onların duygusal hayatıyla ilgilenmek zorunda kaldınız. Onların sağlıklarıyla ilgilenmek zorunda kaldınız. Bu haftada onların hayatındaki yeni başlangıçlara şahit olacaksınız. Bu başlangıçta onların yanında olacaksınız. Bu hafta işlerinizle ilgili konularda iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarında başlangıç yapacaksınız. Bu başlangıç size başarılar kazandıracak. Eğitimle ilgilenenler bu hafta başlayacağınız konular önümüzdeki 6 ay sürekli gündeminizde olacak. Son haftalarda çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konularda yoğundunuz. Onların hayatındaki değişim sizin de hayatınızda değişimlere neden oldu. Bu haftada çocuklar veya çocuklarınızla daha fazla zaman geçirmek zorunda kalacaksınız. Onların hayatında yeni başlangıçlar olacak. Çocuk veya çocuklarınızla ilgili özellikle eğitim konularında yeniliklerle karşılaşacaksınız. Son haftalarda topluluk önünde, sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Bu alanlarda daha ön planda olmaya başladınız. Sosyal mecralarla, sosyal alanlarla, topluluk önünde olmakla ilgili eski fikirleriniz de artık değişmeye başladı. Artık daha fazla göz önünde olmaya başladınız. Bunu da kabullenmeye başladınız. Kabullenmeye başlamalısınız. Çünkü önümüzdeki 2 sene hep göz önünde olacaksınız. Hep konuşacaksınız. Hep konuşulacaksınız. Sahnelerle ilgili işleriniz varsa, sanatla ilgili işleriniz varsa, yazarsanız, yaratıcı fikirleriniz varsa, bunlarla ilgili bu hafta yeni başlangıçlar yapacaksınız. Bu başlangıç size hem başarı kazandıracak hem de para kazandıracak.
Siz plan yapmayı sevmeyen birisiniz. Anlık plan yapıp uygulamayı seven birisiniz. Bu yüzden genelde videolarımda plan yapmayın derim. Hayal kurun derim. Çünkü hayallerinizi gerçekleştirecek çok güzel enerjiler var. Bu enerjilerden faydalanmak için sürekli hayal kurun. Sürekli hedefler belirleyin. Bu sene ve gelecek sene bu hayalleriniz kesinlikle gerçekleşecek. Bunları gerçekleştirecek gücünüz de olacak. Hayallerinize sınır koymayın. Çılgın hayaller de kurun. Çünkü çok farklı bir hayatı yaşamaya da başlayacaksınız. Başka bir ülkede yaşamak, başka bir şehirde yaşamak, işte büyük başarılar kazanmak, işte göz önünde olmak, işte parlamak, aşkta güzel zamanlar geçirmek, çılgınca bir hayat yaşamak, bunların hepsi gerçek olabilir. Siz sadece hayal edin, çılgın projeleri kafanızda hayal edin ve zamana bırakın. 12 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günlerinde kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili konularda yenilikler karşınıza çıkacak. Onlarla olan ilişkileriniz de gündeme gelebilir. Haftanın ilk günlerinde kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınızla vakit geçirmek isteyeceksiniz. Bunun için de planlar yapabilirsiniz. Onların duygusal hayatıyla ilgili yeni konularda gündemimize gelebilir. Basın yayınla, iletişimle, lojistikle, satış pazarlamayla, sporla, liderlikle ilgili konularda beklediğiniz iş haberlerini haftanın ilk günlerinde alabilirsiniz. Bu konulardaki işlerinizde büyük başlangıçlar yapabilirsiniz. Terfi edebilir, işten ayrılabilir, işlerinizi değiştirebilirsiniz. Bunlarla ilgili başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Haftanın ortasında evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Ev almak, ev satmak, ev taşımak, evde büyük tadilatlar yapmak için hafta ortası uygun olacak. Bunlara dair başlangıçlar yapacaksınız. Bunlarla ilgili ani değişimlere de hazır olmalısınız. Beklenmedik ve büyük bir değişim yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında ebeveynlerinizle ilgili konular karşınıza çıkacak. Bu yeni konular 6 ay gündemimizde olacak. Evlilik organizasyonu olanlar hafta ortasında bunu gerçekleştirebilirsiniz. Yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Hafta sonunda aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmeler olacak. Duygusal olarak yoğun olacaksınız. Aşk ilişkinizde yeni ve ciddi kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda çocuklar veya çocuklarınızla daha fazla zaman geçireceksiniz. Onların hayatındaki yenilikleri de göreceksiniz. Çocuklarla ilgili iş yapıyorsanız bu işlerinizde yeni başlangıçlarda hafta sonunda yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, balık burcu olanlar 12-18 Nisan haftası gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yeni videolar için bu bana güzel bir enerji oluyor. Son haftalarda evinizle, ailenizle, eşinizle, ebeveynlerinizle ilgili konular gündemimizdeydi. Bu haftada bu konularda yenilikler karşınıza çıkacak. Evinizle ilgili değişimler konusu hala gündemimizde. Ev almak, ev satmak, ev taşımak, başka ülke, başka şehre taşınmak, evde büyük tadilatlar yapmak için bu hafta uygun olacak. Bunlarla ilgili yeni konularda aniden karşınıza çıkacak. Bunlarla ilgili dileklerinizi de dileyin. Evren bu hafta size bunlarla ilgili çok destek sağlayacak. Parayla ilgili şans hala sizden yana, yeni para konuları da gündeme gelecek. Bu hafta yeni yatırım planlarınızla ilgili başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu başlangıçlar size büyük başarılar kazandıracak, para kazandıracak. Finansla ilgili, liderlikle ilgili, sporla ilgili konularda başlangıçlar da yapabilirsiniz. Bu iş olabilir, ilgi alanınız olabilir. Önümüzdeki sene bu konular hep gündemimizde olacak. Eğer iş olursa bu alanlardan para kazanmanız daha da fazla olacak. Son aylarda iş konusunda kafanız iyice karıştı. Çoğu zaman işinizi bırakıp gitmek istediniz. İşinizle ilgili köklü değişim yapmak istediniz. Ya bunu yaptınız ya da planladınız. Mayıs sonuna kadar işinizle ilgili büyük değişimi tamamlayacaksınız.
Sektör değişimi olabilir, iş yeri değişimi olabilir, iş alanı değişimi olabilir. Bunlarla ilgili bu hafta başlangıçlarda yapacaksınız. Haziran 2020'den beri iş konusunda artık geçmişi geçmişte bırakmanız gerektiğini anladınız. Umarım anladınız. Aralık 2020'den beri karşınıza çıkan yenilikleri de algılayın ve buna göre yenilikleri hayatınıza katın. Eğer yenilikleri algılayabilirseniz değişimleri daha kolay gerçekleştirebilirsiniz. Bu hafta iş bulmak için güzel enerjiler var. Yeni iş arayanlar iş bulabilirsiniz. Finans sektöründe, gayrimenkul alım satımı yapılan sektörlerde, sporla ilgili sektörlerde, iletişim, medya, pazarlama, lojistik alanlarında işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Bu hafta bu işlerde başlangıçlar yapabilirsiniz. Sezgileriniz hala çok kuvvetli. Bu hafta para konusunda hislerinize güvenebilirsiniz. Para konusunda dilek ve isteklerde de bulunabilirsiniz. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Evliliğinde sorun yaşayanlar, eşiyle sorun yaşayanlar ayrılık konusunda gündeminize gelebilir. Ancak bunun gezegenlerin bir oyun olduğunu düşünerek sabretmelisiniz. Nisan sonundan sonra bu konuda daha kolay nefes alacaksınız. Mistik konularla ilgilenmek, meditasyon yapmak, ritüeller yapmak için bu hafta uygun olacak. Bu sene hayatınızda köklü değişimler olacak. Bunlara dair dileklerinizi dileyebilirsiniz. Aşk hayatınızda biraz durağan bir dönemdesiniz. Kafanız biraz karışık. Nisan ayı sonundan itibaren aşkta daha şanslı olacaksınız. Mayıs ve Haziran'da aşk ilişkinizle ilgili ciddi kararlar alacaksınız. 12-18 Nisan haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günleri parasal olarak çok güzel gelişmeler karşınıza çıkacak. Parasal olarak yeni haberleri alabilirsiniz. Yeni yatırım konularıyla ilgili başlangıçları da yapacaksınız. Haftanın ortasında kardeşlerinizle, komşularınızla, akrabalarınızla ilgili ani değişimlerin haberlerini de alabilirsiniz. Hafta ortasında kardeşlerinizle daha fazla vakit geçireceksiniz. Onların hayatındaki değişimlerde onların yanında olacaksınız. Hafta sonunda evinizde olmak, ailenizle olmak isteyeceksiniz. Ebeveynlerinizle vakit geçireceksiniz. Hafta sonunda evinizle ilgili değişiklikler yapacaksınız. Ev taşımak, evde tadilatlar yapmak için hafta sonu uygun olacak. Bunlarla ilgili yeni gelişmeler de karşınıza çıkacak. Ev almak, ev satmakla ilgili yeni konular da gündemimize gelebilir. Mistik konularla ilgili evinize yenilikler katmak da isteyebilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.